Merhabalar, ben Levent Oksuz. Öncelikle hoş geldiniz. Kısaca kendim hakkında bilgi vereyim. Bir devlet üniversitesinde Japon dili üzerine dersler veriyorum. Burada birlikte Japonca dersleri işleyeceğiz ve toplam 50 tane dersimiz olacak. Bu derslerin iki tane özelliği var. Birincisi, dersleri anlatırken karşımda hiç Japonca bilmeyen birinin olduğunu varsayarak 50 dersi sistematik bir şekilde işleyeceğim. 50. dersin sonunda benim amacım sizlerin A2 seviyesine ulaşmanız. Yani gündelik hayatta bizim son derece rahat yaptığımız bir şey rica etme, reddetme ya da neden öne sürebilme gibi dilsel eylemleri Japonca yapabilir hale gelmeniz, bunu Japonca duyduğunuzda anlayabilir hale gelmeniz benim birinci hedefim. Bu derslerin bir başka özelliği de sizlere yaşayan Japoncayı da birlikte sunacağım. Bu ne demek? Derslerin başlangıcında ben bir ders kitabından anlatır gibi size konuyu anlatacağım. Biraz ilerledikten sonra alıştırma kısmındaysa Japon film ve dizilerinden bazı replikler size sunacağım. Sizler bu replikleri dinleyerek ya da görerek orada neler söylendiğini tahmin etmeye çalışacaksınız. Bu şekilde derslerimize devam edeceğiz. Peki, birinci dersten başlayalım. Alfabe ile başlıyoruz. Japonca'da 3 tane alfabe var. Hiragana, katakana ve kanji. Bizler bu 50 ders boyunca öncelikle birinci derste hiragana, ikinci derste de katakana'yı öğreneceğiz. Derslerimizi kanji üzerinden yapmayacağız. Fakat karşımıza kanji çıktığında bunun tanımamız gerekecek ve zamanı geldiğinde ben bundan size bilgi vereceğim. Öncelikle hiragana ile başlıyoruz. Karşımızda hiragana tablomuz var. Toplam 46 tane heceden oluşuyor. Soldan sağa baktığımızda A, I, U, E, O seslerini görüyoruz. Sütun olarak baktığımızda da önce K sesi, Kaki, Kuke, Ko, Sa sesi, Sashi, Su, Se, So, Ta sesi, Tachi, Tsu, Te, To, Na sesi, Nani, Nu, Ne, No, Ha sesi, Ha, Hi, Fu, He, Ho, Ma sesi, Ma, Mi, Mu, Me, Mo, Ya sesi, Ya, Yu, Yo, Ra sesi, Ra, Ri, Ru, Re, Ro ve son olarak Va, O, N seslerini görüyoruz. Şunlara dikkat edeceğiz. Öncelikle şi sesi. Bakın şi yazarken S-H-I diye yazıyoruz ve şi diye okuyoruz. Tıpkı alttaki çi gibi C-H-I yazacağız ve çi diye okuyacağız. Bir diğer dikkat etmemiz gereken konu şu ha'lardaki ha, hi, fu, he, ho yani he sesi değil bakın fu diye okuyoruz. Şuraya da dikkat hemen fark etmişsinizdir. Japonca'da yi sesi ve ye sesi yok. Ya, yu, yo. Ve son olarak iki tane o sesimiz var. Öncelikle yukarıdaki o biz normal kelime yazarken kullanacağımız o işte bu. Aşağıdaki o ise bir edat yani bir dil bilgisayar öğe olarak biz bunu kullanacağız ki ileriki derslerimizde bunun farklarını göreceğiz. Şimdi isterseniz bunları nasıl yazacağımızı bir göz atalım. Her bir harfin bir yazım sırası var. Mesela A harfine baktığımızda 1, 2 ve 3 hareketli A harfini, A sesini yazabildiğimizi görüyoruz. İ sesine baktığımızda 2 hareket, U sesi yine 2 hareket, E sesi 1 ve 2 hareket, yine O sesi 1, 2 ve 3 hareketli yazıyoruz. Aşağı baktığımızda K, Ki, Ku, Ke, Ko ve en altta da Sa, Shi, Su, Se, So seslerinin nasıl yazıldığını burada görebiliriz. Videonun başında bahsetmiştim. Derslerde ilerlerken öncelikle konuyu anlatacağız. Ardından da film ya da dizilerden bazı replikler size sunacaktım. Her bir filmde filmin ismi, yapımcısı, yönetmen ve detayla ilgili bir link buraya koyacağım. Yani kaynağımızı ortaya koyacağız. Sadece bu derse özgü olarak daha yeni başladığımız için bakın şu an yukarıda A, I, U, E, O, Kaki, Kuke, Ko, Sashi, Su, Se, So seslerini sizin gözünüzün önüne koymak istedim. Fakat bundan sonraki fragmanlarda bunlar karşımıza çıkmayacak. Her bir repliği 2 defa dinleyeceğiz. Şimdi sizden beklediğim sadece dinlemeniz, hiragana ile yazmanız. 行こう
Duyabildiniz mi? İko, iko, i sesi, ko sesi ve de u sesi. Şuraya dikkat. Çok büyük ihtimalle birçoğumuz iko, o şeklinde duyduk, değil mi? Japonca'da, özellikle Hiragana'da u sesi uzatma için kullanılır. Yani bir ses eğer o ile bitiyorsa, buradaki iko'daki ko sesi gibi, ko, to, so, no gibi o'lu sesle bitiyorsa, bunun sonuna u getirdiğimizde biz bunu uzatma olarak kullanıyoruz. Yani iko u değil, iko, iko diye seslendiriyoruz. Kaese. Duyabildik mi? Kaese. Bu biraz daha kolaydı değil mi? KS, KS. Geri ver demek ama biz burada kelimeyi ezberlemenizi istemiyorum. Bu birinci ve ikinci derste sadece duyduklarımızı yazmaya yoğunlaşacağız. KS. Peki, şimdi karşımızda ta, chi, tsu, te, to, nani, nu, ne, no, ha, hi, fu, he, ho seslerinin yazılış sırası var. Lütfen videoyu burada durdurun ve bu alıştırmaları bir kağıda yapın. Bu seslerle ilgili bazı kelimeler koydum. Lütfen bu sesleri hiragana şeklinde yazın. Inu, neko, hana, fune, oshi. Bunların anlamları şu an bizim için çok önemli değil. Sadece gördüklerinizi hiragana olarak yazmanızı istiyorum. Inu köpek demek, neko kedi, hana çiçek, fune gemi, hoshi de yıldız demek. Yalnız şuna dikkat, Japonca'da uzatmalar bazen kelimenin anlamını tamamen değiştirebiliyor. Örneğin hoshi'ye bir i daha koyarsak, hoshi dersem bu sefer arzulamak anlamında farklı bir kelime karşımıza çıkıyor. Onun için uzatmalara dikkat ediyoruz. Peki, son olarak ma, mi, mu, me, mo, ya, yu, yo, ra, ri, ru, re, ro, va, o ve seslerinin yazılış sırası karşımızda. Şimdi tekrar sizden dinlemenizi ve duyduklarınızı hiragana olarak yazmanızı istiyorum. Muri. Duyabildiniz mi? Bir kez daha. Muri. Muri dedi değil mi? Muri. Mu sesi ve ri sesi. Gördüğümüz gibi 46 heceden oluşan hiragana tablosunu burada bitirmiş bulunmaktayız. Fakat buradan sonra 4 noktaya dikkat edeceğiz. Buradaki kombinasyonları, bu 46 hecedeki bazı kombinasyonları kullanarak yeni sesler üretiyoruz. 4 noktaya dikkat. Öncelikle birinci nokta. Bizim elimizde k'lar, sa'lar ve ta'lar var. Ka, ki, ku, ke, ko, sa, shi, su, se, so, ta, chi, tu, te, to. Eğer ben bu seslerin üzerine 2 tane çizgi ilave edersem, mesela şuradaki k'la şuradaki ga sesini karşılaştırdığımızda anlayacağınız gibi k sesi g'ya dönüşüyor. Yani bunlar ga, gi, gu, ge, go'ya dönüşüyor. Sa'lar da za'ya dönüşecek. Za, ci, zu, ze, zo. Dikkat edin z değil, c diye okuyorum. Ve yazarken j-i yani jelibonun j'siyle yazıyorum. Fakat telaffuz ederken c ile, camın c'siyle telaffuz edeceğim. C. Son olarak da ta grubunun üzerine eğer 2 tane çizgi koyarsam bunlar da d'ya dönüşecek. Da, ci, zu, de, do. Hemen fark etmişsinizdir. Gördüğünüz gibi 2 tane c, 2 tane zu sesi var. Peki hangisini kullanacağız? Yukarıdaki yani şiirin üzerine 2 tık koyduğumuzdaki bu c sesiyle su'nun üzerine 2 tane çizgi koyduğumuzda oluşan zu sesi bizim temel seslerimiz olacak. Çok daha az sayıda olmasına rağmen bazı kelimelerde c sesi çi'nin üzerine 2 çizgiyle, zu sesi de su'nun üzerine 2 tane çizgiyle karşımıza çıkabilecek. Fakat bunlar son derece az sayıda. Bizim için temel olan şi sesi ve su sesinin üzerine çizgi koyarak c ve zu sesi elde etmek. Şimdi aşağıda birkaç kelime var. Bunları bazılarını ben sizin için yazdım. Mesela usagi, zo, eda, dozo kelimeleri. Cikan, cikan saat demek.
Cikan kelimesini sizden yazmanızı istiyorum. Tabii ki G sesini yazarken şi'nin üzerine 2 tane çizgi koyacağız. Az önce dediğim gibi bizim için temel G sesi şi harf, şi sesiyle oluşturduğumuz ses. Buraya geçmeden şuna da dikkat çekmek isterim. Şuradaki usagi örneğinde çok bariz karşımıza çıkıyor. Buradaki sa ve ki yani gi sesleriyle bizim tablomuzdaki sa ve gi sesi birazcık farklı gördüğünüz gibi. Alt kısımlar özellikle. Buradaki biraz daha el yazısına benziyor ama eğer klavyede yazarsanız ya da bir gazete alıp bir kitaba bakarsanız sa ya da gi sesini bu şekilde aşağıdaki gibi göreceksiniz. Nasıl Türkçe alfabede A sesi gazete ya da kitap okurken yani matbu bir şeye bakarken daha farklı oluyor. Bu da benzer şekilde diye düşünebilirsiniz. Birinci dikkat edeceğimiz konu bu. İkinci konu H sesi elimizde vardı. Ha, hi, hu, he, ho. Eğer ben bunların üzerine 2 tane çizik koyarsam H sesi B sesine dönüşecek. Ba, bi, bu, be, bo. Eğer yuvarlak koyarsam bu sefer P sesi yani patlamalı sesi elde edeceğim. Pa, pi, pu, pe, po olacak. Aşağıda bazı kelimeler var. Sizin için bunları yazdım. Baka, abura, buta, kaban. Kaban sesini sizden yazmanızı istiyorum. Şimdi üçüncü özelliğimize geçelim. Şu görüntü lütfen gözünüzü korkutmasın. Ya, yu ve yo seslerini biz daha önce çalışmıştık. Ya, yu, yo. Eğer ben bunları 1/4 büyüklüğünde yazarsam ve ki sesinin yanına koyarsam kya, kyu, kyo sesini elde ediyorum. Yani ki sesinin yanına normal büyük bir ya koysaydım kia diye okuyacaktım. Fakat daha küçük bir ya koyduğumda kya diye okuyorum. Yine benzer şekilde şiirlere geçtiğimde şa, şu, şo diye yapacağım. Ya da geçtiğimde yani çi sesinin yanına küçük bir ya, küçük bir yu, küçük bir yo koyduğumda gördüğünüz gibi ça, çu, ço olacak. Ni sesini sizden düşünmenizi istiyorum. Ni'nin yanına küçük bir ya, küçük bir yu, küçük bir yo koyduğumda sizce hangisi elde ederim? Biraz düşünelim. Nia, niu, nio. Eğer ni'nin yanına büyük bir ya olsaydı niya demiş olacaktım ama küçük bir ya olduğu için niya oldu. Niya, niu, nio. Japonya'da kediler nasıl miyavlıyor hiç duydunuz mu? Muhtemelen duymadınız. Niya, 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 niya diye miyavlıyorlar. İnekler nasıl mövlüyor? Bakın mö sesi değil mi? Öyle. Çünkü ö sesi Türkçe'de var. Japonca'da ö sesi çıktı mı karşımıza? Çıkmadı. Japonca'da mo diyor. Evet. Peki köpekler? Köpekler van değil mi? Van, van. Yani hav demiyorlar. Van diyorlar. Başka ne olabilir? Kuşlar? Kuşlar. Ha çıkı pi çıkı. Çok değişik, çok değişik. Peki biz geri dönelim konumuza. Hi'lere baktığımızda küçük bir ya koyduk. Hia, küçük bir yu, hiu, küçük bir yo, yo. Mi sesi, mia, miu, mio. Ri sesi, ria, riu, rio. Gi sesi, gya, gyu, gyo. Ca sesi, özür dilerim. C'nin yanına küçük bir ya koyduğumuzda ca, cu, jo. Bia, biu, bio. Pia, piu, pio. Yine aşağıda bazı örnekler verdim. Mesela çay kelimesi. Oça. Bakın oça, oça. Oçiya diye bir kelime yok. Eğer oçiya diye bir kelime olsaydı burada bu sefer ya'yı büyük yazacaktık. Fakat öyle bir kelime yok. Yan tarafa bakıyorum. Ryori, ryori, ryori ve son olarak da shousetsu. Shousetsu. Shousetsu roman demek. Sizden shousetsu'yu yazmanızı istiyorum. Ve dördüncü son kuralımız küçük tsu kuralı. Yine elimizde bir tığ var. Bunu 1/4 büyüklüğüne getirdiğimizde iki ses elde ediyoruz. Bu ne demek? Örneğin ya sesinin yanına ta koyduğumda yata, yata diye telaffuz edeceğim. Ama ortalarına eğer küçük bir tığ geliyorsa yatta, yatta olacak. Yani ta sesinden bir tığ daha çıkıyor. İki ses yapıyor ve ya sesine bir ulama var. Yatta. Bunun ta olmak zorunda değil. Örneğin bu to olsaydı yatto, yatto demiş olacaktım. Peki sizden katta ve datte seslerini yazmanızı istiyorum.
Böylece Japonca Hiragana alfabesinin sonuna gelmiş oluyoruz. Kendimizi alkışlayabiliriz. Bence çok büyük, önemli bir adım atıyoruz şu aşamada. Son olarak bu dersi bitirmeden 5 tane size fragman dinleyeceğim. Dinlediklerinizi lütfen Hiragana olarak telaffuz edin ya da yazabiliyorsanız yazın. ただいま。 Bir kez daha gelsin. ただいま。 Duyabildiniz mi? Tadaima, tadaima. Peki, ikinci. わかりました。わかりました。 Wakarimashita, wakarimashita. 好きです。好きです。 Suki des, suki des. Şuna dikkat. Bu des yapısı, yani desu diye yazılıyor. Des yapısı dördüncü konuda bizim karşımıza çıkacak. Dir anlamına geliyor aslında. Erkekler des yapısını desu diye telaffuz etmiyor. Sondaki u'yu atıyor. Des diye telaffuz ediyor. Ama kadınlar bazı durumlarda desi desu diye telaffuz edebilir. Bir kez daha gelsin. 驚きました。 Odorokimashita. 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 Ve bugünün son fragmanı. いらっしゃいませ。 Zor bir ses. Bir kez daha lütfen. いらっしゃいませ。 Çıkartabildiniz mi? İrashaimase. İrashaimase. Hoş geldin demek. Burada iki noktaya dikkat. Bir tanesi küçük su. Bakın çift ses yaptı. İrashaimase. Ra sesi ve şa sesinin arasında küçük bir su var. İrashaimase. Şi'nin yanına ya geldiği için şa oldu değil mi? İrashaimase. Peki, Hiragana dersimiz burada sona eriyor. Bir sonraki derste Katagana'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.